Birini aradığınızda ya da mesaj gönderdiğinizde yanıt alamadığınızda aslında ne kaybediyorsunuz? Yalnızlık sadece fiziksel bir boşluk değil. Bazen görünmeyen bağlar kopmaya başladığında bizler farkında bile olmadan kayboluyoruz. Peki bu kopan bağları nasıl tekrar kurarız? Gelin bu videoda iletişimsizliğin, yalnızlığın ve gerçek dostluğun ne anlama geldiğini birlikte keşfedelim. Arkadaşlık ve dostluk genellikle küçük ama çok kıymetli anlardan oluşur. Bir telefon görüşmesi, bir mesaj, bir nasılsın sorusu. İletişim bazen sadece tek bir cümleyle kurulur. Ama ya yanıt alamazsanız? Psikologların sıkça bahsettiği bir kavram vardır. Rapor. Bir iletişimdeki uyum ve güveni anlatan bir kavram. İyi bir rapor, iletişimi güçlendirir ve insanlar arasındaki bağları kuvvetlendirir. Ancak aradığınızda ya da yazdığınızda yanıt alamadığınızda o bağda bir şeylerin eksik olduğunu hissedersiniz. Peki, yanıt alamadığınızda gerçekten neler kaybediyoruz? Bu konuda size ilham veren bir deneyimimi paylaşmak istiyorum. 6 Aralık'ta bir arkadaşıma bir soru sordum. Mesaj attım ama cevap alamadım. Ardından 17 Aralık'ta yine yazdım, yanıt. 25 Aralık'ta tekrar yazdım, hala bir yanıt gelmedi. En sonunda 29 Aralık'ta şöyle bir mesaj attım. Sonra diyorlar ki insanlar yapay zekaya sahip. Siz cevap vermiyorsunuz ki diye bir mesaj attım. Bu bana aslında bir şeyler düşündürdü. Bir mesaj gönderirsiniz ve yanıt alamazsınız. Çünkü karşı tarafın önemli listesinde yoktur ve çok yorulur. Sonra bakarım der geçerler. Ama farkında olmadan bu küçük anların ilişkinin nasıl yıpranmasına neden olduğunu düşünmeyiz. Oysa her bir iletişim büyük bağın bir parçasıdır. Peki biz bu küçük parçalara ne kadar değer veriyoruz? Birçok kişi belki de Küçük Prens kitabını okumuştur. Bu kitapta ben olmayınca sen yıldızlara bakıp beni göreceksin diye bir cümle var. Bu söz çok basit bir anlatımla hayatta neyin değerli olduğunu hatırlatır. Ama biz bazen sadece yıldızlara bakarız. Fakat onlar yokken onlara zaman ayırmamışız. İletişimsizlik bu tür eksikliklere yol açıyor. İşte burada hayatın derin anlamına bir adım daha yaklaşırız. Dostlarımız, arkadaşlarımız henüz yanımızdayken onlara zaman ayırın. Çünkü bir gün belki onları yıldızlarda bile bulamayacağız. Yalnızlık. Çoğumuz bunu olumsuz bir şey olarak görürüz değil mi? Fakat yalnızlık aslında farkındalığımızı arttıran bir süreç. Bizi daha derin düşünmeye ve kendimize dönmeye zorlar. Ancak bazı insanlar yalnızlıkla baş edemez. Onlar için bir başkasının varlığı, bir ses, bir dokunuş gerekir. Oysa bazen yalnız kaldığı için değil, bizi biz olduğumuz için arayan kişiler asıl gerçeği gösterir. Sesini duymak isteyen bir dost, sadece senin sesini duymak için aradığında o bağ çok daha kıymetlidir. Çünkü gerçek dostluklar birinin sizi olduğunuz gibi kabul etmesiyle başlıyor. Bugün teknoloji yalnızlıkla baş etme konusunda önemli bir araç haline geldi. Yapay zeka destekli sohbetler yalnızlık hissini bir süreliğine hafifletebilir. Ancak gerçek bağlar bir algoritmanın ya da sanal bir sohbetin ötesindedir. İnsan kalbinin derinliklerinde, samimi ve gerçek bağlarda bulunur. Teknoloji bizleri bir araya getirebilir ancak bir insanın gerçekten neye ihtiyacı olduğu yalnızca o kişinin içsel hissiyatıyla anlaşılabilir. Ioanna Kuchuradi çok çarpıcı bir tespitte bulunur. İnsanlar robotlaşırken robotlar insanlaştırılmaya çalışır. Bu durum yapay zekanın yalnızlığımızı geçici olarak hafifletebilmesiyle benzer bir şekilde bizi gerçek insan bağlarından uzaklaştırır. Gerçek bağları kurabilmek içinse bir adım atmamız gerekir. Gerçek bağlar kurmak için biraz daha zaman. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize, onlara zaman ayırdığımızda aslında kendimize de yatırım yapmış oluruz. Çünkü bir gün belki yıldızlara bakarken o kişi sizi bulamayacak. Ama siz hala o dostu hatırlıyorsanız işte o zaman bağlar hiç kopmayacak. Bu videoda yalnızlık, iletişim eksiklikleri ve gerçek bağlar kurmanın önemini konuştuk. Eğer bir nebze de olsa farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize.
Videoyu beğendiyseniz bu konuda sizi inciten dostlarınız, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Böylece birlikte farkındalık geliştirebiliriz. Eğer bu videoyu kendinizi bulduysanız yalnız değilsiniz. Ancak gerçek bağlar kurabilmek için bir adım atmak gerekir. Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilir ve bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.